değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar, şimdi beni bilen arkadaşlarım, takip eden arkadaşlarım iyi bilirler ki ben böyle bir yenilik geldiği zaman hemen öyle ertesi günü bir iki gün içinde herhangi bir çalışmaya. Yani öncelikle ben bir anlamaya çalışırım. Ben bir özümsemeye çalışırım. Ondan sonra sizin karşınıza geçmeyi, o konu hakkında da sohbet etmeyi tercih ederim. Arkadaşlar şimdi bu yılın başında 2026 yılının başında bir videomda ben şöyle bir şey söylemiştim. Belki geçmişe dönük taradığınız zaman rastlayacaksınızdır muhakkak. 2026 yılında taktik emirlerde değişiklik beklediğimi söylemiştim. Ek ilaveler beklediğimi söylemiştim. Bununla da ilgili bazı Nordeus Top 11'daki sevgili yetkililerle de yazışmalarım olmuştu. Ve nitekim de biraz da gecikmeli olsa 2027 yılında diyelim 2027 başlığı altında bu yenilikler geldi. Öncelikle şunu söylemek isterim. Güzel mi oldu? Bana göre güzel. Bazılarının beklentisini karşılamamış olabilir, daha farklı şeyler bekleyebilirler. İnsanların biraz da bir beklentisi ucu bucağı yok. Yani hayal gücünün ucu bucağı yok. Bu konuda da arkadaşlar bana bazen ulaşıyorlar. Ben şu ana kadar olumlu buldum. Şimdi müsaade ederseniz öncelikle bir konuya girelim ve ondan sonra da devam etmiş olalım. Şimdi değerli kardeşlerim, koç desteği. Yani tabii takımın antrenörü gene sizsiniz, ayrı konu. Ama burada size günlük yani olarak koçlarınızı sunuyor. Yani bu koçlarla siz takımınıza ek ilave katkılar sağlıyorsunuz. Bunu unutmamak lazım. Bakın burada püf noktasını hemen daha konuya girmeden söyleyeyim. Bu koçlar zaten zamanında futbol oynamış. Yani gerçek, reel isimler. Onların isim haklarını almışlar. Onları o şekilde kullanmışlar. Hayal ürünleri değil hepsi. Takımınızın oyun düzenine göre koçu belirlemeniz lazım. Yani uzun oynuyorsanız e, koçunuzu yandaki açıklamalardan ona göre ayarlamanız lazım. Ortadan oynuyorsanız ona göre, baskın hücum oynuyorsanız ona göre, savunma yapıyorsanız ona göre vesaire vesaire bu çoğaltılabilir. Şimdi mesela örnek arkadaşlar. Bakın burada şut eğilimi diyor. Kaleyi vurunca gör. Vur. Yani kaleyi görünce vur. Güzel. Bunu oynayan arkadaşlar için güzel. Paslaşarak ceza sahasına gir. Bakın yanda da zaten sol ekranın sol tarafında da zaten burada grafiksel olarak da bunu veriyor. Artı zaten bir de tabii maç esnasında bunu da görme şansımız oluyor. Maç esnasındaki grafiksel veriler de çok çok güzel olmuş. Bence güzel olmuş. Ayrı bir hava katmış diyelim. Mesela maç esnasında tabii oynarken bir buçuk hafta kadar oldu. Siz hepiniz görmüşsünüzdür bunu zaten. E, iki takım arasındaki oyuncuların istatistiklerini, kendi takımınızdaki bir oyuncunun maç içindeki istatistiğini, e, bunları da göstermesi ayrı maç içinde ayrı bir hava kattığını söyleyebilirim. Örnek mesela benim genelde dengeli oyunla tercih ediyorum. Hem şut hem pas yönünü tercih ediyorum. Bu zaten vardı arkadaşlar. Bu şekilde ben böyle oynuyorum. Burada tabii e, karışığın yerine dengeli gelmiş. Yani sadece bir isim olmuş. Mesela burada da oynama şeklinize göre yanda grafiksel olarak size bakın gösteriyor. Artı bir güzel yanı da şu var. Oynadığınız rakibin dengesini ve hangi koşula oynadığını da maç içinde görme şansını elde ediyorsunuz. Bu da ayrı bir artı olarak haneye geçebilir arkadaşlar.
Mesela geçiş oyununda ben nasıl oynuyorum? Karşı pres, bakın çok güzel animasyonlarda görülüyor. Oyun kurma, tabii bu hücum için söylüyorum. Normalin ayrı oyun kurması, bakın hepsinin ayrı ayrı bir şeyi var. Karşı pres, toparlanma, kontra atak gibi gibi gibi, topa sahip değilken nasıl oynamamız gerektiği konusunda güzel şeyler. Şimdi isterseniz bunları zaten incelemişsinizdir. Biz koçlarla devam edelim. Arkadaşlar şimdi bakın, şu anda gördüğünüz gibi benim aktif olan koçlarım bunlar. Dolayısıyla her koçun yanında mesela bakalım, örnek diyelim ki Ruben Herrera. Birden 10'a kadar e, bu koçu yükseltme, level'ını yükseltme şansı var. Her level'da bir XP kazanarak, yani bu tabii koçu kullanarak, maç içinde kullanarak veya biliyorsunuz günlük olarak her 24 saatte bir ücretsiz bir hak veriyor size. O hakla hangisine denk gelirse level'ını arttırarak yükseltmeniz mümkün olabiliyor. Atıyorum, örnek Ruben Herrera ile başladık, devam edelim. Taktik artışı diyelim, bir kontratak verimini %30 arttırır diyor. Sonra 1 ile 5 arasında, ki 5. şeye geldiği zaman özellik artışı +20'dir diyor. Sonrakinde 25'tir diyor. Maç esnasında +20, sonra da 25 yaratıcılık pas verme desteği. Şimdi böyle oynayan arkadaşlar için Ruben Herrera bir alternatif olabilir. Zaten videonun başında da şunu söylemiştim ben. Arkadaşlar, püf noktası bu. Oynama şeklinize göre, şablonunuza göre 2-3 tane veya 4 tane koç belirlerseniz ve bunları yükseltim üzerinde yoğunlaşırsanız daha bir fayda sağlarsınız. Yani sizin oynama şeklinizle alakalı olmayan bir koçu da boş boşuna yükseltmenin anlamı yok. Daha sonradan belki o oyunun düzenine de geçebilirsiniz. O da ayrı. O sizin tamamen kararınıza bağlı bir olay değerli arkadaşlar. Mesela imza hareketi var. Bu 10 olduğu zaman ortaya çıkıyor. Değerli arkadaşlar, bir kontratak esnasında rakip savunmanın tüm organizasyonunu kaybeder. Yani ama şimdi şu da var. Maçlarda biliyorsunuz ne dedim biraz evvel, rakibin dengesini ve hangi koçla oynadığını aktif takımlar için söylüyorum bana. Karşıda aktif bir takım varsa bunu görebiliyorsunuz dedim. Bunu görmekle beraber tabii onların da kendilerine göre stratejileri var. Dolayısıyla orada da koçlarla, onun da o takımın da koçu, işte dengesi burada çok önemli bir hale geliyor. Mesela atıyorum, ben mesela Alan Shearer'la oynuyorum arkadaşlar. Alan Shearer'la oynuyorum. İşte yanında zaten okumaya gerek yok. Bu koçun bana, takımıma ek ilave sağladığı avantajlar bunlar. Şimdi ben neden biraz bekledim? Hakikaten bunları yapıyor mu bu koçlar? Yani bu avantajları sağlıyor mu? Evet arkadaşlar, sağlıyor. Sağlıyor. Yani acaba hani sadece burada yazıda mı kalıyor? Bu normal pratiğe de dökülebiliyor mu diye biraz böyle maçlarda denedim. Hatta birkaç koçu denedim. Dediğim gibi Herrera'yı denedim. Lewis Green'i denedim, kanat hakimini. Çünkü ben kanata oynamıyorum aslında pek fazla. Ama yine tabii otomatik olarak level'ı yükselmiş. Yani mesela kanat hakimi, o kanat oyununu tercih eden arkadaşlar için de bu güzeldir. Yani ortalar son derece isabetli olur diyor. Defans oyuncuların kafa vuruş özelliği diğerlerinin %80 daha az etkili olur. Şimdi daha az etkili olur da, şimdi bakın burada da şöyle bir şey var. Şimdi aktif bir takıma karşı oynuyorsanız tamam, burada %80 etkili olabilir ama onun da koçunun sağladığı avantajlar var. Yani onun da koçunun o takıma verdiği artı avantajlar var. Dolayısıyla bu %80'e kadar iner mi, inmez mi? O konuda herhangi bir şey şu anda bende soru işareti. Mesela örnek, analizci.
Mesela bu da çok güzel. Jonas Brown. Devre arasında bu koç takımın en zayıf savunma alanını tespit eder ve oyunun geri kalanı boyunca bu alandan hücum eden tüm özellikle %20 destek sağlar. Ha. Şimdi yani şöyle söylemek gerekirse mesela dedik ya devre arasında da koç değiştirme şansını elde ediyoruz diye. Dolayısıyla devre arasında baktınız ki maç kötü gidiyor, maç sıkıntılı gidiyor. Aktif bir takıma karşı oynuyorsunuz. Yani pasif değil, aktif bir takıma karşı bunu oynuyorsunuz. Dolayısıyla bu koşta denenebilir. Yani ben daha henüz açıkça konuşmak gerekirse denemedim. Alan Shearer, Ruben Herrera ve Lewis Green'i denedim. Ama daha henüz Jonas Brown'u denemedim. Dolayısıyla denenebilir. Mesela demir muhafız Nemanja Vidic. Yani bunlar biliyorsunuz hep eski oyunculardı. Yani dünyanın bildiği isimler açıkçası. Bakın burada yanda zaten rakip hücum oyuncusunun kondisyonu %2 azaltır ancak bir kart görme izni bakın bu güzel. Demir muhafız yani savunma ağırlıklı veya sert savunmayı tercih edebilecek takımlar için evet. Ama bakın level arttıkça şuna dikkat etmek lazım. Her başarılı defansif deneme rakip hücum oyuncusunun kondisyonunu %2 azaltır diyor. Tamam çok güzel. Ancak kart görme oranında %10 arttırır diyor. İşte bakın burada e, bir avantaj verirken bir de riski beraberinde taşıyabiliyor koç değerli arkadaşlar. Bunları iyi okumak lazım. Yani iyi okumak lazım. Dolayısıyla ona göre belirlemek lazım. Mesela en başına ne diyor? Savunma eylemleri %25 daha etkilidir diyor. Örnek. Yani dolayısıyla. Evet arkadaşlar, benim şu anda burada tabii önemli bir şey var. Hepsinin birer sözleşme günü var. Sözleşme günü bittikten sonra tabii bu kalıcı değil. Aşağı yukarı 3 aya tekabül ediyor. 80 küsür gündü sanıyorsam. İşte 74 günlük bir zaman var. 74 gün sonra nasıl olacak? Tekrar nasıl bu koşularla devam edilecek? Bakalım onu zaman içinde görürüz değerli arkadaşlar. Sizler de tahmin ediyorsunuzdur zaten de ben sadece bu kadarını söylemiş olayım. Mesela Claudio Makalele. Ben pek kullandığım mesela defansif özelliklerle yani bakın defans oyuncularının tüm savunma özelliklerini %15 kazanır. Ancak takım hücumunda %10 azalır. Yani bu biraz defansa yönelik. Bakın burada ben ne yapıyorum? Defansla savunma özelliklerini +15 arttırırken -10 da hücum özelliklerini azaltıyorum. Yani bu biraz savunmaya yönelik koçlar diyelim. Benim dediğim gibi oynama şeklime göre Alan Shearer veya Ruben Herrera mantıklı olabiliyor. Yani ben daha doğrusu Lewis Green'i bir kere denedim. Etkisini gördüm. Ama ben kanat genelde oynamadığım için kanatlardan çok fazla oynamadığım için genelde bu işi karışık olarak yaptığım için dolayısıyla bana çok fazla hitap etmedi. Ama portföyümde dursun. Gerekirse tabii ki devre arası değişimi yapabilirsek onu da orada kullanma şansımız olur diyorum değerli arkadaşlar. Mesela bakın günlük rozetler diyelim. Burada ne diyor? İşte burada her gün 24 saatte bir tane rozet veriyor size. Bazı etkinliklere katılırsınız ve bunlardan onlu rozet alırsanız da burada hepsiyle şey yapabiliyorsunuz. Evet, şu anda dediğim gibi koç merkezine tekrar dönelim değerli kardeşlerim. Arkadaşlar benim bu konuda söyleyebileceğim şey en baş şey dediğim gibi belki bu üçüncü bir baskı olacak kusura bakmayın ama takım oyununuzu takım emirlerinize e, yönelik olması koçların yani en azından birebir örtüşmese bile
o yönde bir koçu seçip o yönde bir koçla level'ınıza arttırmaya çalışmanız bence önemli olabilir. Güzel mi? Güzel arkadaşlar. Ama ben bundan da ziyade işte bir maç olsa keşke hani bu maçta da göstermek istedim ama maç içindeki grafiksel analizleri de beğendim. Yani sizlerin de bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Maç içi analizlerde gerçekten oradaki görsel incelemelerde, karşılaştırmalarda bence güzel olmuş diyelim değerli arkadaşlar. Arkadaşlar konumuza tekrar şey yaptıktan sonra başka da söyleyebileceğim zaten formasyon ekranından giriyorsunuz. Dolayısıyla burada kondisyon tüketimi de bakın burada çok önemli. Oynama şeklinize göre kondisyonunuzun da tüketimini burada size veriyor. Yani görsel olarak güzel olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, 2027 ile gelen e, taktik emirler veya maç içi görsel grafiklerle ilgili yenilikler için söyleyebileceğim bir şey, atladığım bir şey varsa da lütfen sürçülisan ettimse de affola. Atladığım bir şey varsa da yorumlarda siz şey yaparsınız, ilave edersiniz diyelim. Değerli arkadaşlar, daha da yenilikler gelecek arkadaşlar. Daha da yenilikler gelecek. Özellikle ben maç içinde oyunun görsel akışında da birkaç yenilik bekliyorum. Bakalım bu yılın sonuna kadar onlarla ilgili de bir gelişme olur mu olmaz mı? Hep beraber göreceğiz değerli arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.